Dünyada 6 trilyon insan yaşamakta. İnsan davranışları ve psikolojisi üzerine yapılan araştırmalar, insan bedeninin her zaman aynı duyguları, aynı ifadelerle yansıttığını ortaya koymuştur. Yüzümüzdeki küçük bir çizgi, en ufak bir vücut hareketi, hepsi bir hikaye anlatır, hepsi bir hikaye anlatır. Beden dili dediğimiz zaman biz beden dilini sözsüz iletişim. İki fazdan ele almamız gerekiyor. Birinci fazımız bizim ya açıksınızdır ya da kapalısınızdır. Başka bir alternatifiniz yok. Şimdi ayaklarınızı düşünün şu şekilde. Yan yana yaklaştırdığınız zaman bunlar ayaklarınız ne oluyor? Otomatikman emanet bir duruş olmuş oluyor. Bacaklarımızı açarak aktif bir duruma gelmiş oluyoruz. O zaman beden diline başlamış oluyoruz. Ellerimiz. Bunlar nasıl oluyor? Emanet eller dediğimiz yine sabit ellerimizdir. Düşün, ölü eller, gergin eller ve normal ellerimiz var. Elleri şöyle biraz daha incelediğimiz zaman, elimizin açık durduğumuz zaman, ellerin açık göstermek, benden size zarar gelmez anlamında çok kullanılıyor. Tekrar ellerinizi kapalı göstermek, gizemli olduğunuzu, değil mi? Gizli olduğunuzu gösteriyor. Elinizi şöyle koymak düşündüğünüz zaman cansızlığınızı görebiliyor musunuz? Biraz daha cansızlaştınız. Ama elinizi dik tuttuğunuzu düşünün. Elinizi şu gerginliğinizi vermediğinizi düşünün. Şu estetiğe baktığınız zaman, değil mi? Ellerdeki şu estetiğe. Bu estetik aynı zamanda sizin ne kadar kişiyle iletişime gireceğinizi gösteriyor. Elleriniz hızlı bir şekilde. Burada şiddet eğilimli olduğunuzu gösteriyor. Keskin bıçak gibi kesmek. Bunlar da aynı zamanda şiddeti ön planda çıkar. Yüz mimiklerimiz de çok önemli. Mimiklerimize baktığımız zaman ne oluyorsunuz? Sizin her zamanki gibi, değil mi? Dudaklar çok önemli. Kuşkuyla baktığınız, bir şeyleri gizlediğiniz, bir şeyleri söylemek istediğiniz, endişeler, bir şeyleri düşüneceksiniz, tam söylemek üzeresiniz. Bu onlarla ilgili. İnsan, bir dakikada düşünülen 800 kelime arasından seçtiği yaklaşık 100 ila 120 kelime arasında konuşabilir. Kalan 700 kelime ise hareketlerimize ve mimiklerimize yansımaktadır. Bu yansımalara vücut dili diyoruz. Hocam, uzun saç sana hiç yakışmıyor, farkında mısın? Bilmem. Hiç bakmıyorum. Aynaya bakan bir insan değilim daha çok. Peki. Başlıyorum o zaman. Adını ve soyadını söyler misin? Furkan Taşdemir adım. Hangi okuldasın? ODTÜ'de okuyorum. Makine mühendisliğinde. Tamam. Nerede oturuyorsun? Cebeci'deyim. Cebeci'de oturuyorum. Peki. Kız arkadaşın var mı? Var. Peki eve hiç kız atıyor musun? Yok. Pek uyum değil. Tekrar şeye geldiğimiz zaman buruna dokunmak. Burun tabii tek başına yapamıyoruz ama şunu çok yapıyoruz. Erkekler genelde hani burnundaki sendromlardan dolayı sürekli olarak hani bir şey yalan söylediğiniz zaman sürekli burnunuza dokunursun. Erkekler daha çok yapar özellikle. 3 defa tak. Tam yalanı söyleyecek bir şekilde veya burnunun ucunun şurasını alır. Ve aynı zamanda yalandan daha çok yani aklına bir şey gelmiştir de bir defa dokunmuştur veya birkaç defa dokunmuştur. Dikkat etmek gerekiyor. Kulağımızla oynamak ki bu çok önemli hareketlerden bir tanesi, anlamadığımızı gösteriyor. Boğazımızdan oynamak, yukarı bakmak, gelecekle ilgili planlar yapmak.
Ensemizde dokunmak ya aşağı bakmak, karamsarlıktan kurtulmak, ulan battık biz, ben buradan nasıl çıkacağım diye düşünmeniz. Alnınızı ovmanız, başınızın ne kadar ağrıdığını gösteriyor. Kaşlarınızla oynamanız, değil mi? Düşünün. Elinizi de tipik hareketlerden bir tanesi, ilgiyle dinliyorsunuz. Evet canım, tamam, evet diyorsunuz. Çok sıkıldım ulan diyorsunuz. Küçük bir hareket sıkılganlığınızı gösteriyor. Vücut dili, iletişimin de önemli bir parçası olan ruhsal ve fiziksel bir kabiliyettir. Vücut duruşu, ifademiz, mimiklerimiz ve göz hareketlerimizden oluşur. Biriyle tanıştığımızda o kişi hakkındaki düşüncelerimizin sadece %7'si ne söylediği, %37'si nasıl söylediği ve %55'i vücut diliyle oluşur. Adın ne? Bu Hangi bölümde okuyorsun? işletme. Bölümünü seviyor musun? Sevmiyorum. Peki seni hayatta en çok ne mutlu edebilir? Dans etmek. Peki seni hayatta en çok sinir eden şey nedir? Samimi davranmamak olabilir. Hayatta en çok kimi çok seviyorsun? Bir arkadaşım var Ecem diye. Onu çok seviyorum. En çok yani. Gözlere geldiğimiz zaman benden bir şeyler gizliyor bu arıza. Hipnoz edercesine bakıyorsunuz. Çekingensiniz, bir şeyler düşünüyorsunuz, yere bakıyorsunuz. Yere bakan insanlar genelde geçmişle bağlantılılardır. Karamsarlardır. Hani buna aynı zamanda çamura batmak da denilebilir. Çamura batmak diyoruz çünkü geçmişe takılmış kalmış, oradan bir türlü çıkamıyor. Duygular, Paul Ekman diyor, ben demiyorum. 7 tane uluslararası, Eskimo'ya da gitseniz, Afrika'ya da gitseniz, dünyanın neresine giderseniz gidin, bu duygular hep aynıymış. Mutluluk, nefret, kızgınlık, aşık olmak, kusma, tiskinti, sevinç. Bunları daha da aslında ilerletebiliriz. Bunlar mimikler yüzümüze yansıyor. Çünkü bu mimikler bizim hayatımızın bir parçası. Mikromimikler, yaşanılan hissin ya da düşünülenin istemsizce yüz kaslarına yansımasıdır. Mikromimikler, saniyenin yalnızca 25'te biri gibi bir sürede yüzümüzde belirir. Hayatımızda bizim her zaman merak etmişizdir bir başkasının ne düşündüğünü öğrenmek. Aslında buna çok uzak değilmişiz biz. Biz bakmakla görmek arasındaki o farkındalığı bir türlü yakalayamamışız. Hep bakıyoruz ya, evimizin önünde çiçek varmış, evimizin önünde çöp tenekesi 2 metre ilerideymiş, evimizin önünde ağaç varmış. Öyle başlıyoruz aslında. Ayşe bugün kırmızı çorap giymiş, bugün onun saçları taralıymış, görmedim falan, bunu çok kullanıyoruz. Neden? Bakmakla görmek arasındaki o farkındalığı yakalayamıyoruz. Hayatı öyle bir şekilde yaşıyoruz ki, çok hızlı bir şekilde yaşıyoruz. Bazı şeyleri göremiyoruz, kaçırıyoruz. O ne oluyor? Bakıyoruz, göremiyoruz. O zaman farkındalığı yakalayamadığımız için de sorgulayamıyoruz. Sorgulama şeklimiz de bizim çok değişiyor. Bir türlü otomatiğe de bağlayamıyoruz hayatı. Hayat aslında otomatiğe bağladığımız zaman bizim 3 saniyemiz 3 dakika, 3 dakikamız atıyorum 3 saat gibi de geçirebiliyor. Fakat biz hayatı nedense hep bir şekilde bakıyoruz ama dedik ya bir şekilde de göremiyoruz. İnsan yüzünde 7000 ifade yapabilme yeteneğine sahip 44 kas bulunmaktadır. Ne söylersek söyleyelim, gerçek her zaman yüzümüzden okunabilir.